Selam, bugün birlikte evde çikolata yapıyoruz. Kulağa biraz karmaşık geliyor olabilir ama inanın bana aslında hiç de öyle değil. Gelin bu lezzetli sürecin sırlarını hep beraber çözelim. Belki denediniz, belki de aman kim uğraşacak şimdi dediniz. Cevabınız ne olursa olsun bu anlatımdan sonra marketten alınmış gibi görünen ama tamamen sizin elinizden çıkmış o harika çikolataları yapmaya hazır olacaksınız. Hadi o zaman işin en temeline inelim. Her şey aslında herkesin ustalaşabileceği kadar basit, sadece 5 adımlık bir süreçle başlıyor. Bakın adılar ne kadar net değil mi? İlk olarak kakao yağını benmari usulü eritiyoruz. Yani ne yapıyoruz? Kaynayan su dolu bir tencerenin üzerine başka bir kap oturtuyoruz ve buharıyla yavaş yavaş erimesini sağlıyoruz. Bu yöntem çok önemli çünkü yağın yanmasını engelliyor ve o güzel aromasını koruyor. Sonra kakao, tatlandırıcı ve bir çimdik tuzu ekleyip ipek gibi pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Karışım hazır mı? Harika. Hemen kalıplara döküyoruz ve son adım olarak katılaşması için soğumaya bırakıyoruz. Ve işte bu kadar. Çikolatanızın güzelce sertleşmesi için buzdolabında yaklaşık yarım saat, 40 dakika beklemesi yeterli. Ama durun, daha bitmedi. Asıl sihirli dokunuşlar şimdi başlıyor. Geldik şimdi çikolatanızı o ev yapımı havasından çıkarıp adeta profesyonel bir pastaneden çıkmış gibi gösterecek ilk sırra. Her şey doğru sıcaklığı yakalamakta gizli. Biliyorsunuz, evde yapılan çikolatalar bazen biraz mat kalır. İşte o matlığı ayna gibi parlak bir hale getiren tek bir kritik detay var. İşte o sihirli rakam bu. 45 santigrat derece. Bu sıcaklık çikolatanızın hem dokusu hem de görünümü için gerçekten her şey demek. Bakın, işin kimyası çok ilginç aslında. Eğer karışımınızın sıcaklığı 45 derecenin üzerine çıkarsa, kakao yağının içindeki kristal yapı bozuluyor. Sonuç ne mi oluyor? Soğuduğunda mat, cansız bir çikolata. Ama sıcaklığı bu sihirli derecenin altında tutmayı başarırsanız, işte o zaman o kristaller mükemmel bir şekilde sıralanıyor ve size o aradığınız canlı, parlak ve profesyonel görünümü veriyor. Yani anlayacağınız bir mutfak termometresi bu işte sizin en iyi dostunuz. Diyelim ki başladınız ama bir baktınız evde kakao yağı yok. Eyvah, her şey bitti mi? Tabii ki hayır. Panik yapmaya hiç gerek yok çünkü mutfakta her zaman akıllıca bir alternatif vardır. Evet, doğru duydunuz. Hindistan cevizi yağı. Bu tarif için kakao yağının yerine gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz harika bir alternatif. Neredeyse aynı erime ve katılaşma özelliklerini size sunuyor. Yalnız bu değişikliği yaparken aklınızda tutmanız gereken iki küçük ama önemli nokta var. Hindistan cevizi yağıyla yapılan çikolata oda sıcaklığında kakao yağına göre çok daha hızlı erir. Bu yüzden onu mutlaka ama mutlaka buzdolabında saklamalısınız. Evet, temelleri öğrendik, profesyonel sırları da çözdük. Şimdi geldik en keyifli kısma. Bu tarifi tamamen size ait, eşsiz bir hale getirmek. Hayal gücünüzü serbest bırakma zamanı. Mesela neden çikolatanızın tam ortasına şöyle akışkan, tatlı bir karamel dolgusu eklemeyesiniz ki? Ya da her ısırıkta o tatmin edici çıtırtıyı duymak için bolca kıyılmış fındık, fıstık veya badem parçaları? Belki de çikolatanın o yoğun tadını biraz ferahlatmak için taptaze bir portakal kabuğu rendesi eklersiniz. Harika olmaz mı? Gördüğünüz gibi temel bir tarifle başlayıp yaratabileceğiniz lezzetlerin sonu yok. Peki sizin imza çikolatanız nasıl olacak? Acı mı, tatlı mı, meyveli mi yoksa içinde tamamen beklenmedik bir sürpriz mi saklı? Yaratıcılık sizin elinizde. Denemekten asla çekinmeyin.